Bu hafta size F-Pace'i tanıtacağız. Arkadaşlar Jaguar SUV yapmış. Biz de deneyeceğiz. Aynen. Crossover diyorlar, SUV diyorlar. Bakacağız, hep beraber göreceğiz. Bir anlatalım. Anlatalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gel. Hoppa. Merhaba. Merhaba. Ne haber abi? İyi abi sen Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Vallahi güzel. Klasik iç mekandan başlayabiliriz. Haydi bakalım başlayalım. Ya aslında dış mekandan da başlamak istiyorum. Çünkü F-Pace hakikaten sınıfında çok özgün görünümlü. F-Type'ın büyüğü gibi. O kafada zaten. Jaguar da öyle diyor. Hani büyük bir F-Type gibi. Hakikaten öyle, o çizgiler falan acayip sportif. Şimdi şöyle bir durum var. 3 gündür falan sabahlıyorum ben işte biliyorsun. Evet. Arkadaşlar Top Gear'ı yetiştirmek için uğraşıyoruz. İngiltere'ye yollayacağız. Kullandırtamadık. Bir türlü kullanamadım ben arabayı. Sinancım kullandı, sorun Evet. yok. Ben ondan bilgileri alıp burada işte beraber böyle bu sefer Satacağız. değişik bir test yapacağız. Aynen. Ama şöyle okudum tabii çünkü Top Gear'da da 12 sayfa konusu var. Seninki Doğan Stickler gözü olacak kullanmış. bu o Doğan zaman. gözü, Doğan gözüyle. gözü. İlk izlenim. Orada şunu söylüyor. Otomobil çok geniş. Evet. Lamborghini'den, LP'den daha geniş şu anda bu otomobil. Orada mesela dar köy yollarına falan gitmişler bayağı. Çok dikkat etmeniz gerekiyor diyor. Evet, genişliğini hissediyorsun. Genişliği hissediyor musun bilmiyorum işte. Hissediyor musun Hissediyorsun. direksiyonda? Eyvallah. Dışarıdan baktığımda Ama zaten bence güzel bir his o. güzel tabii. Böyle Geniş dolu dolu. ama. Ben tasarımı beğendim bu arada. Tasarımı çok iyi. Özellikle mavi rengi. Bu beyaz. Ben beyaz almazdım. Direkt mavi alırdım. Mavi muhteşem ya. Güzel görünüyor. Kırmızısı da güzel. Yani. Bu tamponu alır mıydım ama onu bilmiyorum. Bu R Sport'un Bu tamponu. R Sport. Bir üstte Burada da yazıyor. Kapı eşiğinde de yazıyor. S var. Evet. S'in tamponları, hava girişleri falan çok daha büyük. Daha güzel, tamponlar. daha büyük. Çok şık görünüyor ben. İç mekanda şöyle. En dolu şeyler değil. Bunun bir sürü opsiyonları var aslında. Yani ekran, bu 8 inçlik bir ekran. Bunun Evet. 10 inç böyle bu kadarı var. 10.5'u var. Bir üstü var evet. Düğme yok. Dokunmatik. Zaten hayalet ekranla geliyor o da. Ya Onun için de şöyle diyorlar. Keşke Jaguar her modelini standart o ekranı koysa. kullansa. O Çünkü ekran ben çok daha isterim. şık. Tabii. Yani Jaguar alıyorum. Şurada benim Jaguar'ım var. Hani buradan çıkıp esnemiş, zıplamış. Bunun da zıplaması lazım. Bir de biraz önce konuştuk. Çevirileri fazla beğenmedik. Çeviri ve hey yavrum benim be. Evet. Beni görünce bir şey oluyorlar. Gaza geliyor. Gaza geliyorlar. Ya be, ekrandan madem iç mekandan başlayınca ekranın ben çözünürlüğünü çok iyi bulmadım. Şimdi aklım hep BMW'ye gidiyor. Evet. Şimdi Borusan'la da birleşti. Evet. Bu arada bu birleşimden ben çok mutluyum. Çünkü artık Jaguar'ı yollarda sık sık göreceğiz. Daha fazla görüyoruz. Jaguar alan insanlar daha mutlu olacak. Evet. Servisi, şuyu, Servisi, buyu, her şey şuyu daha buyu, Borusan kaliteli kalitesi olacak. Borusan kalitesi. Dediğim gibi bunun çözünürlüğü güzel. Hani öyle kötü diyemem ama o grafikler falan hep BMW'ye gidiyor aklım, daha iyi. Yani bunda biraz direkt düşük fotoğraf geldi. kullanmışlar. BMW'de direkt grafik kullanıyorlar. Evet. Ben bu fotoğraf işini sevmiyorum buralarda. Bu daha bana kalitesiz geliyor Evet. açıkçası. Grafikler çok daha kaliteli geliyor. Daha donuk geliyor. Bu böyle şey gibi geliyor. Dijital fotoğraf çerçeveleri var Aynen, ya. aynen onun gibi. geliyor yani. İç mekan olarak Jaguar alıyorsun. Benim ilk gözüme çarpan şuradaki plastikler oldu. Yani bu plastikler zaten şimdi şöyle paket paket. Bunun deri olanı da var. Yani buraya güzel dikişli deri de alabiliyorsun ama gene de vereceğin fiyatı düşününce belki de bunun nasıl standart olması gerekiyorsa bunun da deri standart olması gerekiyor. Arkadaşlar şöyle aslında benim fikrimi söyleyeyim. Burası sanki hafif ticariden alınmış buraya konmuş. Yani gözün gördüğünü Aynen. gönülden saklamıyor. Aynen yani öyle. Böyle. Durum bu burada maalesef. Yani bu ve çapak falan var şurada Evet, bir yerde. burası şu. Evet yani burası bu otomobilin stiline, kalitesine yakışmıyor. Ama kapı içleri falan Kapı buralar içleri, gayet yumuşak. Kolda Buralar güzel. dayadığın yerler. Buradaki malzeme çok güzel. Direksiyonun derisi yumuş yumuş. Zaten ya yumuş yumuş hakikaten. Bu şey ne biliyor musun bu? Yumuş. Böyle anneanne babaannelerin dikiş kutusu olur. İğneler koyarlar şey böyle. Ha, bu onun gibi böyle. Tabii bunun ısıtmalı olanı falan da var. Var. Bu dediğim gibi biraz bazı şeylerden daha boş bir araba. Opsiyon olarak garaj kumandanızı eşleştirebildiğiniz bir opsiyonu var. Burada 3 tane garaj kapısını eşleştirebiliyorsunuz falan. Onlar güzel şeyler. Kumanda veriyorlar.
Arabanın iç mekanını önceden soğutabiliyorsun, ısıtabiliyorsun. Öyle güzel opsiyonları var. Opsiyon. Hepsi Buraya bakıyoruz opsiyon. yine Abi çok komik. her Jaguar'da. Ben sana gibi. söyleyeyim. Her Jaguar'da var. Direkt bak kalıbını da yapmışlar. Evet, evet. Tamam mı? Şimdi bu ne biliyor musunuz? Büyük ihtimalle Jaguar İngiltere kendi yasal düzenlemelerinden dolayı böyle bir şey getirdi. Olabilir. Çünkü bu direkt arabayla gelmiş. Bizimkiler koymamış. Evet. Zaten bagaja bakarsak bagajda da var yangın söndürücü. Borusanın söndürücüsü. Onun için hani bunu direkt sökebilirsiniz. Orada zaten güzel soğutmalı torpidosu var. Evet. Bagajda da yatan Aynen. varsa problem yok. Orada Bunu güzel eve koyun bir- abi. Aynen. Elektrik açığı alın. Aynen öyle. Yangın Evet. söndürücüsü iyidir yani. Tabii. Onun haricinde Piano Black bol bol görüyoruz. Bu 22 derece, 23 derece alttan geliyor. Güzel. Tuş basımları çok hoşuma gitti benim. Benim de, tık evet. tık tık net böyle. Çalışılmış bir Aynen. tuş basımı. Onun haricinde modları gördüğünüz bir şey var. İşte nedir? Dynamic mod, Eco mod, bir de işte ıslak, kar gibi zeminlerde kullandığınız. Bir de ESP off var. ESP off tamamıyla yani kapatılmıyor Devreye maalesef. Tam olarak kapanmıyor. Kapanmıyor. Burada bir 12 volt aux var, USB var. Burada da güzel böyle alüminyum kapaklı bir küllüğü var. Arkası çok geniş. Zaten Rahat. Güzel. arka çok güzel abi. Güzel. Arka koltukları elektrikli yatırabiliyorsun. Hı. Şu an yatık vaziyette. Şu elinizin altına sol tarafa getirdiğinizde ileri geri yatırma seçeneği var, elektrikli. Yani o hani tamam ben premium bir arabadayım hissi yaratıyor o, hakikaten o arka koltuğu ileri geri Genişliği. yapmak. Yani şu anda sınıfındaki zaten en geniş diz mesafesine ve bagaj Evet. kapasitesine sahip. Yani Macan'la kıyaslarsak. Bagaj kapasitesine değinelim abi. Çünkü Değinelim. şu an bizim tam boy stepnemiz var. Tamam. Tam boy stepnenin bir de kapağı var. Zaten bagajın yarısı o kapak. Yani o biraz, arkadaşlar tam boy stepne almayın. Tamir kiti falan alın. Böyle bütün yarısı kapak oranın. O olmuyor. Yani bunun gibi o. Maalesef. Burada 2 tane bardaklık var. Bunlar da geniş, büyük, Geniş. güzel. Şu bardaklıkları şeyi güzel. Havalı gibi Heh, içi. Havalı, evet. Havalı gibi bir plastik var. Güzel Hava tutuyor dolu. yani bardağı. Dört Bardak köşeden. tutuyor. Bu havalandırmaların kenarındaki şeyler çok hoş. Cam açma kolları biraz yukarıda. Abi cam açma, evet, böyle şey. Jaguar aldım. Meridian sistemi var, 380 watt. Ben beğendim. Güzel basslar falan iyi. Güzel. Bunları seviyorum Bak işte. bunlar falan Çok güzel. güzel detay. Bu arada Ama işte arkadaşlar, şu varsa şu olmasın mı abi? değil mi? Aynen öyle. Hani şunun gibi yapsa değil mi? Ya da Evet. bunu bu dokuda. Evet. Bu arada Jaguar bilekliğimi de, bu da opsiyon. Bunun ne olduğunu anlatacağız. Bu tam senlik. Zaten reklamında da sörfçü falan var. Bunu takıyorsunuz arkadaşlar. Suya gireceksiniz, denize gireceksiniz, surf yapacaksınız. Aktivite anahtarı diye Aktivite geçiyor bu. anahtarı. Aynen. Bunu taktıktan sonra anahtarı içeride bırakabiliyorsunuz. Buradan kapıları açıp kapatabiliyorsunuz. Hatta bunun opsiyon bir gelişmişi var. Klima falan ayarlarını da dışarıdan yapabiliyorsunuz. Ben mesela bisikletle arabaya, işte bisiklet arabanın arkasına atıyorum. Bisiklete bineceğim. Şortun oluyor. Şortum üzerinde- oluyor. Bir şey olsun istemiyorum üstümde. Tabii. Şimdi anahtar şangır şungur, genelde ev anahtarı da oluyor. Tabii. Yani bu hakikaten çok güzel bir şey. Böyle Jaguar da yazıyor. Şöyle göstereyim. Şıkta duruyor. Ne yapıyorsun? Anahtarı bırakıyorsun. Kapıyı kapatıyorsun. Arka bagajda Jaguar'ın orada alıcısı Sensör. var. Ha. Sensöre okutuyorsun. Çat kilitliyor arabayı. Gidiyorsun. Sonra Güzel. tekrar gelirken bir pıt yapıyorsun. Bagaj açma düğmesine basıyorsun. Sensörü aktive ediyor 30 saniye. Tekrar gösteriyorsun. Çat açıyor. Giriyorsun. Bayağı güzel. Çok sevdim ben onu. Arkada havalandırma var. Havalandırma var. 12 USB'ler volt. var. 12 volt Ha, var. USB de var. Güzel. Evet. Direksiyon hissi güzel. Derinin hissi güzel. Buradaki Jaguar amblemi falan harika zaten. İç mekanda başka değinebileceğim güzel bir cam tavanı var. Açılıyor. Perdesi var, buradan açabilip kapatabiliyorsunuz. Gözlük kabı var. Alt gözlük kabı var. Aynen. Merak et. Kaliteli bir sünger kaplı. Direksiyon ayarı da hemen şuradan. Ha, direksiyon ayarı. Otoya aldığınız zaman güzel bir özellik. Yukarı ve geriye gidiyor, rahat inip binin diye. Ondan sonra çalıştırdığınızda yine Aynı yön, aynı yere. aynı yere geliyor. Güzel ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Ben elektrikli ayarlı şeyleri çok seviyorum. Hemen zıt zıt zıt. Bir de hafızalı oldu mu böyle zıt 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 direkt yarış. Mesela benim yarış modum. Böyle alıyorsun hemen zıt diye Geliyor. dik böyle. Yalıtımına da gelelim hazır iç mekandayken. Ben beğendim yalıtımını. Hem yol gürültüsü az, hem normal dıştan yani arabanın yalıtımı güzel. Hani böyle güzel premium bir SUV'a bindim diyorsun. Yol sesi
Yok fazla. Yol Ben sesi de- yok. Zaten lastikleri böyle puf puf. Kocaman lastikleri var. 19 inç. Konfora da direkt etki etmiş. Yani- Aynalar bayağı büyük. Ama yine de rüzgar sesi yok denecek kadar az Evet, yani. Yalıtımı aynalar çok iyi arabanın. bayağı büyük. Konforu dediğim gibi 19 jantları var. Hı hı. Puf puf. Yani engebelerden böyle pıt 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 geçiyor. Ben çok memnun kaldım. Sıklardan falan. Sıklardan iyi. Hı hı. Amortisörün eşiği iyi. Hani bitmiyor. Böyle uzun uzun böyle kasisten geç 60'la geç. Hiç istifini bozmuyor. Bunda adaptif süspansiyon yok. Yok. Ama olan versiyonu var. Aynen. Böyle ekranı büyük gelenle ayarlıyorsun. Adaptif Dinamik, direksiyon, cart curt falan diye. Bu otomobili alacaklar. Macan'la ve yeni gelecek Maserati Levante ile karşılaştıracaklar. Şimdi Macan'ı merak ediyorum. Yani genel yargı şu şekilde. Macan'a yol tutuş ve pist performansı. Evet. O konuda Yaklaşamayacağını söylüyorlar. Doğrusu da bu Muhtemelen de öyledir. Çünkü bu dediğim gibi hani ben gazladım, bayağı da zorladım. Böyle bir yerde böyle böyle içinde sekiyorsun arabanın. zaten. Tabii ki yetişememesi normal. O yüzden bu otomobil ne yapacak? Bu otomobil konfordan vuracak. Evet. Ve Konforunu da konfordan sevdim. İnsanların gönlünü çalmaya çalışacak. Aynen öyle. Doğru yolda ilerliyor. Yani Bence de. Ya kesinlikle bir hani kötü işte yol tutmuyor falan değil. Sadece dediğim gibi biraz daha gövde salınımlarını engelleyemiyor. Yumuşak diyelim ama konfora da olumlu etki ediyor. Motora gelelim. 2.0 dizel. 180 beygirlik. Yani arabanın Torku iyi. torku iyi. 400 400 Nm. Hani böyle üf fena gidiyor diyemezsin ama güzel yürütüyor. Yani bu muhteşem şanzımanla, şanzımana da ayrı değineceğim zaten. Şanzımanla beraber motoru güzel. Yakıt tüketimi iyi. Yoğun trafiğe girdim. Gazladım. 132 kilometre kullandım. 9.1. 9.1 yaktı. Hatta 8.8'e indi o biraz sonra. Güzel. Demek ki dikkat etsen 7'nin altına düşersin. Dikkat etsen 7'lere ulaşırsın. Ulaşırsın. Mesela bu Çıkınca bakarız. tünelde hemen cruise kontrol al. Farları otomatik yanıyor zaten. Işıklar çok iyiymiş. Süper oldu bak. İç mekana arkadaşlar, iç mekana geçtik. Şöyle hemen dokunmatik şeylerimizi yakalım. Süper bak dokunmatikler. Evet, bunlar çok iyi. İç mekanda Borusan'ın turkuaz rengi var. Bütün arkaya kadar gidiyor ve bayağı güzel. Çok güzel, çok yakışmış ve çok elit bir renk. Bu tuşlarda da var. Değişiyor mu renkler bunlar? Bu büyük ekranlı olan da değişiyor. Bunda değişiyor. Bunda değişmiyor. Büyük ekranlı da bayağı değiştirebiliyorsun ama bunu ya ben değiştirmem zaten. Çok güzel bu. Çok güzel. Turkuaz rengi. Bir de şu açı falan çok güzel. Açı yani. falan böyle dalgalanıyor gibi. Dalga çizgisi çok Ya güzel. bu tam Borusan'ın şeyi olmuş, rengi olmuş. Mesela şu an 50 ile gidiyoruz. Bastım. Böyle bir devirleniyor, devirlendi mi alıyor. Böyle ilk bir saniye belki yarım saniye bir o vites küçültmesi var. Ha şöyle vites küçükken bakalım. Mesela 3. viteste 3000 devir. Yani direkt aldı. Mesela 2. viteste şimdi 3000'de doludur turbo. Mesela 3. vitese alayım. 1500'lerde bastım. Zaten hemen küçültüyor. Ya yok motor açısından ve şanzımanla birlikte Şanzıman çok iyi çalışıyor. olduğu için tabii. Aynen. Yani Tepkiler direkt aslında çok iyi. Onun etkisi yani. Tabii tepkiler çok iyi. Adam ne yapıyorsun? Hemen anlıyor vallahi. Motor sessiz. Yani gazladığın zaman bile böyle çok gurul gurul gelmedi. Performansını beğendim. Akıyor gidiyor. Öyle çok hızlı değil. Ben bu arabada bu SUV'da hani böyle bir 500 beygir böyle kafa kaldırsın falan istedim. İstersin, değil mi? Çünkü limitleri yüksek. Hani dedim bir o yumuşaklık var ama yol tuşu falan güzel. Bir de 4 çeker. Böyle virajları attığın zaman arkaya veriyor. Hakikaten o 4 çekerin arkaya verdiğini hissediyorsun. Ve bayağı keyifli. Hani baktın kafadan neredeyse hiç kaymıyor arabaya. Ben bayağı böyle zorladım. Çok hoşuma gitti. Kafadan kayacak gibi oluyor. Hop arkaya veriyor. Ciddi hissediyorsun yani. Ondan sonra şu şeyde işte zaten o dediğim gibi şeyi gösteriyor. Ne tarafa verdiğini. Gazlarken biraz gözüm oraya baktım. Böyle hakikaten arkaya falan oranladığını Oranlıyor, görüyorsun. Güzel. 90 arka, 10 ön, 90 ön, 10 arka olabiliyor. Bayağı güzel bir 4 çeker sistem. Şanzımana geçelim. Tamam. Arkadaşlar şanzıman ZF'in bildiğimiz zaten bu şanzımanı çok seviyoruz. 8 ileri. Normalde çok pürüzsüz hissetmiyorsun.
Dinamiği aldığınız zaman gazlarken işte 4100'de falan değiştiriyorum. Böyle pıt diye de vuruyor. O acayip güzel bir his. Güzel his şanzıman. Bu yani. şanzıman Evet. çok güzel. Hemen cruise kontrolümüzü alalım. Tık, tek tuş. Set'e basıyorsun. Hani hiç açtım, kapadım. Cancel var. Zaten tek tuş. Tek tuşla da açtım. Bayağı uzun tünel ha. Evet. Jaguar araziyi de düşünmüş. Arazi haricinde şey havası sezdim ben bu SUV'da. Hani bunu alanın ufak bir teknesi de olur. Çünkü çeki demiri opsiyonu falan da var. Zaten İngilizler hani seviyor öyle şeyleri. Karavan maravan muhabbeti. Hani şurada arkadaşlar bir özellik var. Basıyorsunuz. 30 kilometreye kadar hız sabitleme yapıyor. Ama atıyorum 3 inerken de çıkarken de fark etmiyor. Atıyorum çok kaygan bir zemin Eğim iniş çıkış kontrolü gibi ama cruise kontrol aslında. Şimdi yani hız sabit göstereceğim şimdi. Bir böyle eğim gösterirsek göstereceğim arkadaşlar. Heh, bak burada çıktı mesela. Şimdi turuncu olarak gösterebiliyorum. Şimdi ayarladım. Ayağımı gazdan çektim. Kendi iniyor. Çıkıyor da. Ben çıktım. Bak şu an çok yavaş şekilde. Yani kendi iniyor şu an. Zaten kırç kırç Evet. müdahale ediyor. Hissediyorsun. Evet sonuç. Sonuç. Ne diyorsun abi? Gelişme sonuç. Ne diyorum? Ben genel hatlarıyla beğendim. Ama kullanıp tamamen öyle vermek isterim kararımı. Burada senin sonucuna güveniyorum. Söyle bakalım. Ben F-Pace'i çok beğendim. Bir kere özgün. Hı hı. Şimdi Macan rakibi. Hı hı. Onun haricinde Levante gelecek. Levante çok daha pahalı bir rakip. Çok özgün. Dışarıdan hakikaten Jaguar duruyor. Çok iyi duruyor. Sürüşünü beğendim. Konforunu beğendim. Fiyat olarak biraz tabii her aslında ucuz araba yok artık. Yok artık maalesef. Bu R Sport modeli. En bazı 298 bin lira. Pure modeli. Pure modeli. Güzel. Bu da 358 olması lazım. İyi bir para. İyi bir para. Yani 350 bin lira yakın bir para verdiğimde ben Adaptif cruise kontrol İsterim. ararım. Ararım. Burada Ekran büyük ararım. dokunmatik ekran ararım. burada güzel deriler Burada ararım. bir deri ararım. Bileklik eyvallah. Bileklik Bak güzel. alıyorum ha. Bileklik güzel. Bak bu bende tamam. Ama tabii biraz daha fazlasını isterdim. Evet. 150 bin TL verseydim. Genel anlamda konfor, sürüş dinamiklerine baktığında otomobil iyi bir otomobil. Evet. Koyalım yerine. Bakayım. Güzel. hakikaten Güzel. yani. Kauçuğu kaliteli. İyi. Kauçuğu iyi. iyi. Şöyle koyalım. Koyalım Unutup- yerine. Unutup gidiyormuşsun. onu. Aynen. Test 1 et. Haziran'a az kaldı arkadaşlar. Büyük ihtimalle 1 Haziran'dan sonra izlersiniz bunu ama artık o zamana kadar almışsınızdır zaten Top Gear dergisini. Orada da yazısını okursunuz zaten. Almadıysanız da alın yani. Top Gear ve Otopark Buradaki arkadaşlar da birlikteliği. alsın. Buradaki Aynen arkadaşlar. alsınlar bence. Evet. Hey, Sinancığım. son o Son bir- tozunu da aldı. Son bir Jaguar. Evet, F-Pace için böyle arkadaşlar. Eğer bu testi sevdiyseniz, beğendiyseniz beğene tıklayın. Abone olun arkadaşlar. Bak her gün bakıyorum istatistiklere. Geliyor mu abi? İzleyenlerin %60'ı abone değil ya. Abi bir tuş ya. Bir Mouse'un tuş tık, abone ol. Soluna tık yapıyorsun. Bitti. Yani Bir de şuralarda bir yerlerde beğen olacak. aynen. Şurada. Ya o genelde sağ altta oluyor. Şurada. Evet. Onu tutturamıyorum. Antiyi tutturuyor bu ara. Fena değil. Duruyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gelişmek üzere. Görüşürüz Aynen. arkadaşlar. Aynen öyle. Güzel. Hoşça kalın. Görüşmek ve gelişmek üzere. Bilmem ne yapacağız? Sunum yapmayacağız. F-Pace gelmiş dediler. Geldi abi. Çok güzel F-Pace'im var. Düşünürsen. Logoya bak. Logoya. Aa burası tırtıklıymış. Bunu bilmiyordum. Abi Merso'da nasıl kaputta göreceksen yıldızı ben Jaguar'ı kaputta görmek isterim ama buna gitmez tabi. Ben seni burada böyle Ama durmaz. şu an stop ettim. İçeri kaçtı. Evet. Çalıştırınca pısa. Çok iyi bir şey ya. Yani bu Çok şov. hakikaten şov yani.